Bugün size yine finansal özgürlükle ilgili, finansal bağımsızlıkla ilgili çektiğimiz videolara bir video daha ekleyelim istiyorum. Özellikle çok bahsettik önceki videolarda. Finansal okur, yazar olmak sadece parayı yönetmek değil, bir özgürlük meselesi. İşte burada arkadaşlar kadınları da bu sürece dahil etmemiz lazım. Çünkü niçin onları bu konuda daha çok desteklemeliyiz? Biraz bu videoda ondan bahsedeceğiz. Çalışan kadınlarımızın bazı sorunları var. Yani bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle çalışma hayatında kadın ve erkek aynı işte olsalar bile, çoğu iş yerinde aynı görevde olsalar bile bununla ilgili bir maaş eşitsizliği, ücret eşitsizliği ortaya çıkabiliyor. Yani böyle olduğu zaman da zaten biliyorsunuz emekli oldukları zaman daha az emekli maaşı alıyorlar. Bu maalesef toplumu belki Avrupa toplumlarında da böyle olabilir. Var birkaç tane bildiğim örnekler var ama gerçi kurumsal firmalarda bu tip sorunlar pek olmaz ama daha lokal firmalarda bu tip sorunlar yani kadınlar aynı işe daha az ücret gibi durumlara maruz kalabiliyorlar. Bunları toplum olarak bilinçlenip bunları bir şekilde değiştirmemiz lazım. Ama cevap, şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu duruma rağmen bu cevabımız bu konudaki niçin daha çok desteklenmeli? Çünkü finansal okur yazarlık ve fırsat eşitsizliğini burada kendi lehimize çevirebiliriz. O yüzden kadınların finansal özgürlük, finansal bağımsız olma yolunda atması gereken bazı adımlar var. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Önceki videolarımızda finansal okuryazar olmanın önemini bahsettik. Belki çok kısaca özetlersek nedir? Bütçemizi doğru yönetme, gelir gider arasındaki dengeyi doğru yönetmek, kazancımızdan bir miktar tasarruf edebilme ve bunu da yatırıma çevirebilmek. Unutmayın 50-30-20 kuralı. 50 neydi? Kazancımızın %50'si zaruri zorunlu harcamalar. %30'u neydi? İsteklerimiz. Bir yere tatile gitmek veya temel ihtiyaç olmayan bazı ihtiyaçlarımız olabilir. Biz kendimizi mutlu edecek ya da gelişimimizi sağlayacak unsurlar olabilir. Bunlar isteklerdir. İstekler daha esnek olabilir. Kalan %20 nedir? Mutlaka yatırıma, birikime aktarmamız gereken bölümdü. 50, 30, 20. Başka ne söyleyebiliriz? Borçlanma bilincini artırmak. Finansal okur yazarlığın altında gelir gider yönetimi, tasarruf ve yatırım, borçlanma bilinci, doğru borçlanma. Bir mal almak için mi borçlanıyorsun? Veyahut da tamamen lüks ve isteklerin için mi borçlanıyorsun? O videoyu unutmayalım 50-30-20'de. İstekler için asla borçlanmayacaksın. Asla borçlanmayacaksın. Yatırım için insan borçlanabilir. Düşünsenize bir firma kurulacak, bir fabrika kurulacak. Eldeki sermaye ile o fabrika kurulması çok zor. Öz sermaye ile. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz bankadan kredi almanız lazım. Bu nedir? Borçlanmadır. Siz fabrikayı kurup kazanmaya başladıkça o krediyi ödemeye başlayacaksınız. Aynı bir daire almak gibi, ev almak gibi. Kendin oturacaksan bir ev almak gibi. O şekilde düşünün. İstekler için, lüks ihtiyaçlar için, hele ki tatil için borçlanan birçok insan var. Yapmayın arkadaşlar. Borçlanma bilinci bu. Ve finansal hakları bilme. Yani aslında finansal okur yazarlık parayla ilgili her kararı bilinçli bir şekilde verebilmektir arkadaşlar. Tabii bir de demin toplumun biçtiği bu rollerden bahsettik ama bir de şöyle bir şey de var. Açıkçası gözlemler hep bu yönde. Kadın daha ziyade harcamaya meyilli, erkek daha ziyade tutmaya meyilli. Böyle bir algı, aslında algının da ötesi bir gerçeklik var maalesef. Ben isterim ki kadınlarımız tabii ki kadın olmalarının ötürü daha ve estetik, daha bakımlı olmak bunlar tabii ki önemli. Asla karşı değilim. Fakat yani şu anda çalışan kadınların %50'sinin evine baksak en az 20 çift ayakkabı vardır. En az 15-20 farklı tipte bir elbise vardır. Artık her neyse farklı şeyler var. Ama bir erkeğin en fazla 4-5 tane çift ayakkabısı, bir spor ayakkabısı olur, bir normal klasik ayakkabısı olur, bir iki tane casual ayakkabısı olur vesaire. En fazla bu kadardır yani.
O yüzden kadınlarımızın harcama temayülünü biraz azaltmamız lazım. Niye azaltmamız lazım? Bakın neydi 50-30-20? Bu harcamalar genelde o istekler kısmında oluyor kadınlarımızda. Yani onlar o istekleri sanki %50'lik kısımmış gibi zorunlu harcama kısmında değerlendiriyorlar. Aslında orası istek kısmı. İstek kısmına yüklendiğin zaman geriye 20 kalmıyor. Yani birikim ve yatırım olması gereken kısım maalesef kalmıyor ya da çok az kalıyor. O yüzden bunu biraz azaltmakta fayda var arkadaşlar. Peki bu finansal bağımsızlık kadınlarımız için niye önemli, niye hayati dersek? Bir kere ekonomik bağımsızlık. Çünkü yani bağımsızlığını ilan etmiş, ekonomik özgürlüğünü, o güce sahip olmuş bir kadın hiçbir şekilde kendini ezdirmez. Şiddet ve bağımlılık döngüsünden çıkabilmek. Yani demin bahsettim. Ekonomisi özgür olan kadın kendisine şiddet eğiliminde bulunan eşlerine karşı çıkıp boşanabilir. Şu an toplumumuzda çalışmayan kadınlarımızın hiçbirinin maalesef ekonomik özgürlüğü yok. Hatta bırakın isteğe bağlı sigortaları bile yok. Yani bu kadın kocası ölse ya da onu bıraksa ileride emekli olup da maaş alabilecek hiçbir güvencesi yok maalesef. O yüzden kocalarınıza eğer durumları müsaitse mutlaka isteğe bağlı sigorta yaptırın ey kadınlar. Bu çok önemli. Çünkü sonradan anlayacaksınız bunun önemini. Kriz anlarında ayakta kalabilme. Çok acil ihtiyaçları olabiliyor. Sağlık ihtiyaçları olabiliyor. Ya da ülkede büyük bir kriz olabiliyor. Bu tip durumlarda eğer ekonomik özgürlüğün varsa hiç kimseye bağımlı olmadan, muhtaç olmadan varlığını devam ettirebilirsin. Demin yine bahsettim. Emeklilikte yoksulluk riskini aza indirgeme. Yani sen çalışırken birikim yapıp bunu yatırıma çevirebildiğin oranda özgürlük yolunda gidiyorsun. Özgür oluyorsun finansal manada. Ve tabii ki evliysen çocuklarına doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde finansal rol model olabilirsin. Biz hep şunu söylüyoruz. Normalde Anadolu'muzda, ülkemizde çocuğu büyüten, ona terbiyeyi veren, eğitimi veren annedir. Anne bu yüzden kutsaldır. Dinimizde de öyle değil mi? Babanın bir hakkı varken annenin 3 hakkı vardır evladı üzerinde. Yani bu 3 kere daha değerlidir demektir. O yüzden anne sadece o konuda değil, finansal rol model olabilmek konusunda da örnek olabilmeli. Bu yüzden bence bu konular hayat. Peki ne yapmak lazım? Bunu da bir konuşalım. Nasıl desteklenmeli kadınlarımız toplumumuzda finansal özgürlüğe erişebilmeleri için? Bir kere okullarda bu iş, ben her zaman söylüyorum. Bu ortaokuldan itibaren kesinlikle zorunlu derslere konulması lazım gelen bir konu. Finansal okur yazarlık. Bu konu çok önemli. Biz ailenin önemini koyduk, teknolojiyle ilgili dersler koyduk milli eğitim olarak. Dini konularla ilgili çok önemli onları koyduk. Ama bu finansal konuyu niye atlıyoruz? Bakın herkes üniversite okumak istiyor. Üniversiteden sonra iş bulmak istiyor. Amacı ne? Para kazanmak. Başka ne amacı var? Tabii ki işten mutlu olmak, tatmin olmak, sosyal çevresini genişletmek, bunlar yan faktörler ama ana faktör para kazanmak. Değil mi? O yüzden bu iş okullardan başlamalı, eğitimle başlamalı. Tamam? Kadınlara özel finansal okur yazarlık programları yapılmalı. Bununla ilgili kurslar açılmalı, seminerler verilmeli. Belki de kamu spotları olmalı. Televizyonlarda mutlaka gösterilmesi lazım gelen. Çok zor da değil yani. Böyle basit, anlaşılır ve kapsayıcı içeriklerin olması. Doğru harcama nedir? Doğru bütçe yönetimi, nasıl tasarruf edilir, birikim yapılır ve bunu nasıl yatırıma dönüştürülür, çevrilir? Bununla ilgili çok uzun sürmeyecek, çok basit bir şekilde anlatılabilecek programlar oluşturulabilir. Ya da finansal ürünlerin kadınlara uygun bir şekilde dizayn edilmesi de olabilir. Özel fonlar oluşturulabilir bu konuyla ilgili. Kadınlara özel fonlar. Yani kadınların toplum içerisindeki rollerinin daha görünür kılınması gerekiyor arkadaşlar. Hepsi bu. Toplumumuz kadınla güçlenir arkadaşlar. Artık bitirelim.
Kadının güçlü olmadığı, annenin güçlü olmadığı toplumlar ayakta kalamazlar. Hem manevi birikimlerini kaybettikleri gibi aynı şekilde maddi kazanımları da olmaz. O yüzden kadınların finansal bilgileri, okuryazarlığı arttıkça toplumda aileler, çocuklar, herkes bu konuda güçlenecek. Bu bir sadece kadın problemi değil, kadın meselesi değil, bu bir toplum meselesidir. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğenin ve bu videoyu daha çok farkındalık oluşturmak için kadınlarımız, özellikle sizler daha çok paylaşın. Lütfen görünür olun. Sizden ricam bu. Bu harcama temayüllerinizi tekrar değerlendirin. Daha çok birikime yönlenmeye çalışın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda belki yine finansal özgürlükle ilgili videomuzu ekleyebiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.